Evet, 4 yıldır bu programı yapıyorum. Sizlerle birlikteyim. Hafta içi her gün NTV ekranlarında bambaşka sohbetlerdeyim. İlk kez nasıl sunacağımı, kelimeleri nasıl yan yana getireceğimi bilmediğim bir programa başlıyorum bugün. Daha çok dinleyici olacağım sanırım. Meselenin her gün takibindeydim. Belki varlığımla çok bir alan kapsayamadım ve kaplayamadım ama hepiniz gibi belki de. Her gün onlarlaydım aslında, hepimiz bence. Minguzzi ailesi çok büyük bir şey yaşadı. Kelimesi yok artık. Yaşanılan şeyin üstünde konuşulacak bir şey yok. Ama Minguzzi ailesi gibi bir sürü aile çok büyük şeyler yaşıyor. Çok büyük. Bu noktada şimdiye kadar gelen uzmanlarımızın bana öğrettiği yas geçmiyor. O acı seninle, gölgenden beter bir halde, üstünde, elinde, teninde, gözünde, dilinde, zihninde seninle yaşamaya devam ediyor. O noktada aslında ne yapmak istediğine karar vermek yası yaşayana kalıyor. Kayıp geri gelmiyor, tesellisi yok. İkna olduğumuz bir süreç değil. Ama işte burada çok değişik bir niyet giriyor devreye. Ve elimdeki bu kitap oluşuyor. Aslında yaşıyor Ahmet. Hep bizimle olacak kesinlikle. Nice çocuğumuz gibi aslında. Şiddet yüzünden kaybettiğimiz nice çocuklarımız gibi. Çok büyük bir sembol oldu. Ama kelime yok işte. Karşılığı yok, kelimesi yok. Yok yok diye başlıyor zaten arka sayfa. Bu kez ateş sadece düştüğü yeri yakmakla yetinmedi. Yüreğimin sessizliğinde kalamayacak kadar güçlü yankılanan bu feryadın boş yere yükselmediğine tanık olmak en büyük tesellim oldu. Belki de kulakları tırmalayan bu uğultuya hepinizin ihtiyacı vardı. Belki de dünya daha güzel bir yer olmak için çırpınıyordu. Artık şundan eminim ki meğer çiçekler ağlarken de açarmış. Meğer oğlum Matya Ahmet Minguzzi gibi milyonlar varmış. Oğuz Atay'ın bir cümlesiyle başlayacağız programa. Canımız Yasemin Akıncılar Minguzzi ve canımız Andrea Minguzzi konuğum. Onların sesi olabildiğim için bugün, gerçi bana ihtiyaçları bence yok. Hepimizin içinde onların sesi hiç susmayacak. Bugün önemli bir gün. Programa Oğuz Atay'ın sözüyle başlayacağız. Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler. Ağzına dolar insanın. Sussan acıtır, konuşsan kanatır. Kanayacağız, konuşacağız, susacağız, acıyacak. Kanaması da, acısı da hiç dinmeyecek. Ama biz bugün bol bol Ahmet'i konuşacağız. Hadi gelin. Yasemin Hanım. Nasılsınız? Hiçbir zaman iyi olamayacağız. Acı her gün büyüyor. Neredeyse 1,5 yıl olacak ama her gün kat be kat acı artıyor. Bir de şu dolaydan, şu sebepten dolayı da artıyor. Çünkü her gün bu olaylar maalesef devam ediyor. Bizden sonra, Ahmet'ten sonra yaşanan kayıplar, Kahramanmaraş'ta okulda olan olaylar. Biz bunları duydukça mağdur aileler olarak Ahmet'e yanıyoruz ama bir de üstüne bu çocuklar ekleniyor. Daha da yanıyoruz. Yani biz artık yaşayan ölü olduk. Hiçbir şeyden zevk alamıyoruz. Boğaz Köprüsü'nden geçerken bile o mavi deniz bana mavi gelmiyor, gri geliyor. Hiçbir şey maalesef eskisi gibi değil. Renkler soldu. Evet, evet. Kendinizi ifade ettiğiniz yer benim için çok kıymetliydi. Duruşunuz, tavrınız, cesaretiniz ve sesiniz hiç kısılmadı.
Burada tabii Andrea'ya da sormak istiyorum. Nasılsın? Yani tabii ki biz o kadar büyük acı yaşadıktan sonra iyi olmak bir de utanıyoruz. Yani iyi mi? Nasıl iyi olabilirim ki herkesin? Ama anlıyorum aynı zamanda herkesin bir acısı var. Yani ben Ahmet'in üzülüyorum. Benim için değil. Ahmet Andre için değil. Ahmet üzülüyorum çünkü böyle olay yani kimseyi hak etmiyor zaten böyle öldürmek. Özellikle Ahmet çünkü çok iyi çocuktu. Hiç tanımıyordu bu insan diyorum ama Bu insan biçimi bilmiyordu değil mi? bence değil. Evet. Eee, yani sabah 8.30'da bir pazarda oldu. Gece arka sokaklara değil. Onun için bence herkes o kadar sahiplendi. Çünkü gerçekten herkesin evlatının olabilirdi. Bu durumda bunu kesinlikle bir önlemek lazım bu problemleri. Onun için uğraşıyoruz. Onun için elinde ne varsa yapmak çalışıyoruz. Yani iyi olmak çalışıyorum. Sosyal projesi yapmak çalışıyorum. Böyle öfkelemek değil de daha çok ileride gelecek için bakmak. Yani yaşadığınız acıyı öfkeyle dışa vurmak değil, yaşadığınız acıyı çocuklara fayda sağlayacak bir yere değiştirip dönüştürmek. Çocuklara el uzatmak bundan sonrası için. Zaten öncesinde de böyleydi. Ahmet varken ben çocukları çok severdim. Andrea da öyle. Ahmet tek çocuktu ama evimizden hiç arkadaşları eksik olmazdı. Yatıya gelirlerdi, kalırlardı. Biz çok çok ilgilenirdik çocuklarla. Biz çocuk seviyoruz bir kere. E, Ahmet gerçekten hiç hak etmiyordu. Tabii ki hiçbir çocuk hak etmiyor. Ama hep diyorum yani mükemmel çocuk yetiştirmek değil de işte zamanımızda biz nasıldık? Bizim zamanımızdaki çocukluk ne kadar güzeldi. Her şey biz safmışız ya da bilmiyorum ki. Çocukmuşuz. Çocuk evet biz çocukluğumuzu saf olarak mı yaşamışız diyeyim ne diyeyim yani. Çok üzülüyorum bu zamanın çocukları maalesef bunu yaşayamıyor. Kesinlikle Ahmet bir katılıyorum. misyon olarak geldi buna çok inanıyorum ve bize bayrağı verdi. Anne baba yürüyün başka çocuklara zarar gelmesin. Benim dediğim gibi milyonlarca çocuğum oldu şu anda. Değil mi? Milyonlarca. Ben sokakta yürüdüğüm zaman gençler, çocuklar durduruyorlar beni. Sarılırken vücutları titriyor biliyor musunuz? O kadar içlerine girmiş ki Ahmet, ben, biz sanki kendi evlerinden çıkmış gibi Ahmet. Sanki kendi abisi, kendi kardeşi vefat etmiş gibi. Aynı acıyı ben ne yaşıyorsam aynı acıyı onların gözlerinde, yüreklerinde görüyorum. Kitaba gelmek istiyorum. Çiçeğim, Mattia Ahmet Minguzi. Dinlemek istiyorum sizden süreci. Aslında şöyle oldu. Geçen sene başladım ben yazmaya. Ama duruşmalar devam ediyordu. Tabii. Ve o duruşmalar tabii ki benim için çok Çok, ağır, çok çok. ağır. O katillerle yüz yüze gelmek, salon küçücük. Tabii. Bir de uzadıkça uzadı. Ben o zaman karar verdim, yazayım dedim. Ama baktım olmuyor ve bir sonuç da yoktu elimizde. Ben bir durmak istedim. Hatta editörüme dedim ki Etin dedim ben yapamayacağım galiba yazıyorum ama yani saatlerce ağlıya ağlıya 6-7 saatimi veriyorum. Bir ara öyle bir durdum. En son işte 2 Ekim'den sonra hakim beraat deyince zaten orada ipler iyice koptu bende. Ve o gün 2 Ekim'deki duruşmadan bir gün önce de avukatımızla görüşüyor hakim. Diyor ki her iki tarafı da memnun edecek bir karar vereceğim. Yani siz ne anlıyorsunuz? Her iki tarafı da mı? Yani bizim taraf tabii katil tarafta mutlu edecek. Yani Ahmet'in katiline ve diğer ikinci caniye 24 veriyor.
Ama bu da bizim çabalarımızla bir yıl boyunca, çabalarımızla 24 yıl emsal karar çıktı. 24 yıl yaş grubu sebebiyle en fazla verilebilecek Evet, olan. evet. Şimdi bu kanunun da değişmesi üzerine bazı Evet, gündemler var evet. değil mi? Bunun için mücadele ettik biz zaten. Yani Duyuldu mu sesiniz? tabii ki de duyuldu. Tabii ki de. Karar değiştirme aşamasına herkes. girildi mi yani? İnşallah. Ama onun değişeceğini zannetmiyorum. 24 yıl, şimdi şöyleydi fikri açıklayayım. Tamam 24 yıl kısmına sevindik. Evet. Yani sevindik derken evet 24 yıl aldırabildik ama beraati kesinlikle kabul etmiyoruz. Tabii ki de. Burada hukuki haklarınız var mı bununla ilgili? Şu an Yargıtay'da işte dediğim gibi oradan gelecek sonucu bekliyoruz. Ama dördüncü kişi birkaç hafta önce TikTok'a girmiş zaten. Canlı yayın yapmış. Narkotik aldı onu bir ara. Sonra tekrar geri salındı. Denetimli serbestlik. Şu an dışarıdalar. 2 katil dışarıda. Ben yineden ama hani adalette yani inanıyorum ve saygı duyuyorum. Çünkü hakim yani serbest, özgür olması lazım. Ben bunu inanıyorum yani demokrasi için. Ee, Yani böyle bağırmak çok bence yardım etmiyor. Ama konstruktif hale değiştirmek lazım bir şey. Çocuklar korkuyor artık sokağa çıkmaya. Okula gitmeye korkuyorlar artık. Pazara gidiyorsun. Tabii. Bütün Evet, herkesin pazar. gittiği bir pazar. Evet. Bir taraftan çocukların bu hale gelmiş olması da çok acı. Birbirlerine bu denli zarar verme noktasına gelmiş olmaları. Bu bağlamda da şöyle oluyorum. Evet katil ama aileye de bir bakmak gerekmiyor mu? Kesinlikle. O çocukları erkenden kurtarma şansınız hiç mi yok? İnanın ben size bir şey söyleyeyim mi? Ne düşündüm biliyor musunuz? Eğer o gün pazarda ilk bir sataşmışlar mesela birbirleriyle değil mi? Ahmet şöyle bir çocuktu. Ya gelin bizim eve ben size bir pizza yapayım. Mesela değil mi? Sevgi. Evet sevgi. Ya Ahmet onu söylerdi. Ahmet orada kaykayını belki verirdi. Belki telefonunu verirdi. Verirdi. Yani biz kavgacı değiliz. Biz bir kavga başladığı zaman bir dakika biz ne yapıyoruz deyip sarılırız mesela. Ahmet kavga bilmez. Ahmet yumruk atmasını bilmez. Ben onları ilk gördüğümde, ilk duruşmada inanın Ahmet'in yarısı kadarlar. Yani Ahmet daha böyle uzun boylu, daha yapılı. Baktım, bunlar mı dedim. İnanamadım gözlerim. Yani küçücükler. Ya, Ah ya. gerçi bir yaş büyük eylemi gerçekleştiren Ahmet'e ama Ceyda Hanım bir şey söyleyeyim mi? Yani sürekli gözünüzün içine bakıyor ve hiçbir pişmanlık yok. Birbirlerine yazdıkları mektup çıktı. Biz bir halt işledik, aslanlar gibi yatar çıkarız. Tabii mektup var aralarında, sosyal medyada var. İşte bu mentalite zaten yanlış. Çok. Hapishane gidiyorlar, çete yapıyorlar. Orada Gruplaşıyor. Gruplaşıyorlar yani daha tabii. büyük katil çıkıyorlar. Ben bunu bir de çok karşıdayım ama bir yani fikir paylaşmak isterim. Lütfen. Bu çocuklara özellikle 15-18 arasında bence yani iş kurtarabilir. Tek rehabilitasyon hapishane, fabrika gibi yapmak lazım. Değil mi? Yani orada atölye işleri değil, yani ağır Ağır işleri. işler, Yani maden anlamak mesela, lazım. Yani sabah ağır işleri. erken kalksın. Öyle oturmak değil yani. Ha büyük disiplinli şeyler Evet, olsa evet, hapishanelerde Çalışsınlar. diyorsunuz. Orada yatmak çünkü Evet. yani 15 yıl, yani işte 15 yıl kalmayacakları bir de. O kadar yıl sadece 24 çete yıl yediler yapıyorlar. ama. 24 ama tamam. 8 yıl yatacaklar. 8 yıl mı? Evet. 24 İndirim, yıl. isku. Hayır, o Böyle. yatarı 8 yıl. Kanun böyle. Ben affetmiyorum. Yok, Yo zaten sizden kimse affetmenizi beklemiyor. yok yani. İntikam bence yardım etmiyor Yo bu asla. konunun. Asla. Yani bizde karanlık gösterirse bitmiyor yani. Bitmez tabii ki. Peki Yasemin Hanım bu kitap size umarım iyi geldi. Yazmak iyi gelir. Şifadır. Her okuyanla birlikte aslında
bir şeyler büyürken bir şeyler azalır diye biliyorum. Kitabı teslim ettiğinizde ne hissettiğinizi merak ediyorum ve bu kitap neden var? Şöyle oldu. Ahmet'in doğum günü 23 Nisan. Aşkım. 22'sinde bana Metin Bey getirdi kitapları. 500 tane getirdi. O akşam 500 tane kitap imzaladım. O kitaplar eve girdiğindeki mutluluğumu, yani hüzünle karışık, acıyla karışık ama bir yandan da mutluluk. Çünkü yarın 23 Nisan ve ben Ahmet'e bu kitabı hediye edeceğim doğum günü hediyesi olarak. Son aylarda çok zorlandım tabii. Daha da üstüne gittim. Hani doğum gününe yetişsin, ona hediye olsun diye. Çok şükür imza günü de çok güzel geçti. Çok duygusaldı. Yanıma bir sürü 7'den 70'e insanlar geldi. Hepsi titriye titriye, ağlaya ağlaya böyle imza attık, verdik. Ne hissediyorsunuz? Ben size bir şey söyleyeyim. Ben çok rahat uyuyorum biliyor musunuz geceleri? Herkes soruyor uyuyabiliyor musun? Ailemde hiç kimse uyuyamıyor. Çoğu insan uyuyamıyor. Ama ben çok inançlıyım. Eşim de öyle. Ahmet'in çok iyi bir yerde, güzel bir yerde olduğunu çok iyi biliyorum. Bir anne olarak hissediyorum. O yüzden kalbimin bir tarafı tabii ki çok acı çekiyorum ama bir tarafında böyle bir huzur ve mutluluk var. Çünkü ben onun nerede olduğunu biliyorum. O bana dokunuyor, bana görünüyor. Ondan dolayı böyle pamuk gibi uyuyorum biliyor musunuz? Ama gece Ahmet hep sürekli uyandırıyor beni. Muzur bir çocuktu. Devam ediyor. Ne kadar güzel. Bunu hissediyor O, olmanız. bakın o melekti. Gerçek bir melek oldu. Çok güzel bir çocuktu. Tam Yusuf Yüz, Selvi boylu. Ahmetçik. Bu kitap neleri değiştirecek? Umarım çok şeyi değiştirir. Çünkü biz burada adalet işte infaz yasası değişsin. Başka çocuklara zarar gelmesin. İnsanları, toplumu bilinçlendirecek birçok şeyi de anlattım orada. Mesela ben bile ilk başta SSÇ ne demek bilmiyordum. Ahmet yoğun bakımdayken Zuhal Akman, Ata Emre'nin annesi. Bu arada onda senesi oldu. Zuhal çok kötü durumda o da. Çok seviyorum onu. Yoğun bakımdayken tanıştık. İlk yanıma gelen o oldu Zuhal. SSÇ ne demek bilmiyordum ben. Zuhal'in ağzından duyuyordum. Sonra açılımını öğrendim. Suça sürüklenen çocuk. Yine anlamadım. Suça sürüklenen çocuk ne demekti? Yine anlamadım. Sonra işte her şey orada başladı. Biz avukat olduk, dedektif olduk, sabahlara kadar uyumadık. Sosyal medyayı ayağa kaldırdık, araştırdık. Biz çok araştırdık. Teyzem tekerlekli sandalyede Neyi sabahlara kadar. araştırdınız? Yani sistemi neden böyle? Daha önce nasıldı? Niye şimdi böyle? Daha iyi nasıl olabilir? Bunları araştırdık Suça biz. sürüklenen çocuk. İşte ben hani diyorlar ya işte baklava çalan çocuk. Hani Tamam. karnı açtır, ekmek çalar. O zaman suça sürüklenen çocuk derim ona ben. Tabii. Suça sürüklenen çocuk açtır, simit çalar. Ben ona o zaman suça sürüklenen çocuk derim. Ama buna demem. İşte biz de bunu bu şekilde böyle çok acı. Bilmiyorduk. Bize bunu öğretiyor bu kitap. Onu öğretiyor. Ahmet'in birçok hatıraları, anılarını anlattım çünkü ben sürekli videolarını, fotoğraflarını paylaşıyorum ya Evet. mesela. Bitmek bilmiyor onlar Ama çünkü çok güzeller. sürekli çekmişim ben. Yani onu da anlamıyorum neden. Bir hikmeti var herhalde diyorum bunun da. Çok fazla fotoğraf ve video hala daha var. Bitmez. Ay, şükür. Anılarını, hatıraları, ailecek geçmişte neler yaşadık, ne kadar mutluyduk onu diyoruz. Biz mutluymuşuz. Evet. Biz öyle mutluymuşuz. Bize ne satırlarınızdan. oldu böyle diyoruz. Bir de binlerce mektup da geldi Evet. bize. Gerçekten yani bu ülkeden bu kadar insan, gerçekten çok iyi insan var. İyi niyetli insanlar var. Bunu da biraz anlatıyor. Çünkü içinde biraz mektupları da var. Ama var ya o kadar sadece Çok mektup fazla değil mektup. yani Binlerce çerçeve, mektup Ahmet'in gibi. bahçesine bırakılan.
Her gün insanlar hala gelmeye devam ediyor. Yurt dışından gelenler var. Yurt dışından duruşmalara gelenler var. Hollanda, İngiltere. Hele bir tane yaşlı bir teyze Amerika'dan 2 kere geldi, biliyor musunuz? Ne Tekerlekli diyorsunuz? sandalyeyle geldi. 2 kere duruşmaya geldi Amerika'dan. Kimler kimler? Bu kitapta mektupları da ya seçerek, yani insanlar yanlış anlamasın, onca mektuptan hani bunu koyamadım, onca mektubu bu kitaba sığdırmak kolay Mümkün değil. değil. Aralarından seçip koydum. Ama bir dahakinde şey yapmak istiyorum. Sadece o Mektuplar. mektupların olduğu bir kitap. Size bu birlik hali nasıl geldi? Halktan çok şey aldım. Toplum, Türkiye'de o kadar çok duyarlı, 7'den 70'e o kadar çok duyarlı insan, ne kadar güzel insanlarımız varmış bizim. Ahmet iyi ile kötüyü ayırdı gerçekten. Birbirlerini tanımayan insanlar Ahmet'in duruşmalarında buluştular, tanıştılar, kanka oldular, abi oldular, kardeş oldular. Herkesi, iyileri bir tarafa çekti, kötüleri bir tarafa ayırdı. Peki burada sizin tehdit edildiğiniz bir süreç de var. Evet. Devam ediyor mu? Geçen sene çok fazla tehdit alıyorduk ama artık almıyoruz. Ha, Tehdit bitti mi? bitti. Evet, bitti. Sì, tehdit için Tehdit bitti. Çünkü bu da insanı çok korkutmuyor mu yani? Yazılan, atılan mesajlar korkunç. meza- Gönderilen mezarlıkta da videolar. karışmışlar. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz değil mi? Hayır. Mezarlığı da karıştırdılar, tahrip ettiler. Birinci duruşmada mahkeme salonuna gireceğim. 10 dakika önce polis memuru beni arıyor. Diyor ki oğlunuzun mezarını tahrip et. Yani siz ne düşünürsünüz orada? İnsanın aklına her şey geliyor. Tabii ki. Şimdi dilim varmıyor söylemeye de yani. Ve 10 dakika sonra mahkeme salonuna girip katillerle ilk defa yüz yüze geleceğim ben. Korkunç bir gündü. Zaten o gün 4 saat sürdü. Sürekli gözümün içine bakıyor. Sürekli. Hiçbir pişmanlık yok. Siz bakabiliyor musunuz? Bakıyorum ama baktım ama böyle yani şey, böyle hani nasıl diyeyim, Allah biliyor. Ben Allah'a havale ettim. Hani beddua edemiyorum ben. Tabii ki de çok öfkeliyim Tabii ki. ama ben Allah'a inanıyorum, o kadar. Her şeyi ona bıraktım. Ona havale ettim. Bu tabii tehdit meseleleri, bu göz korkutmalara rağmen sizin yanınızda olma hali de çok kıymetli geliyor bana, uzaktan uzağa. Çünkü insan korkabilir böyle bir şeyden. Hiç korkmadım Ceyda. Hiç. Benim canımdan can gitmiş. Hiç korkmadım. Hala daha da hiç yani. Asla. O yüzden ben bilmiyorum. Belki Karadeniz kızı olduğum için mi bilmiyorum ama bir şey var içimde. Beni kimse tutamaz. Yani hiçbir şeyden korkum yok. Benim karşı taraftan hiç kimseden zerre korkum yok. Benim evladımı aldılar. Şimdiki hayat planınız ne? Yani dediğim gibi daha çok sosyal projesi. Sosyal sorumluluk bu Şu bağlamda. anda ben mesela Ahmet için ne yapabilirim düşündüm. Ondan sonra ben aşçıyım bu arada. Evet, biliyorum. O zaman benim sektör gastronomi. Bir düşündüm de dedim acaba okulda 12 tane çocuk ailesiz ya da şiddet gördüler, yardım edebilir miyiz? Mesela. Bir tane okul başkanı, hangi okul belki söylemiyorum ama çok güzel bir proje yaptık. 12 çocuk. Umut Mutfağı projesi değil Umut mi? Evet, Doğru evet, çok biliyorum. güzel ama o çocuklar, gençler. Devlet korumasında ailesiz Evet. kalmış çocuklara Evet. böyle bir proje geliştirdiniz. Şimdi Yani kaç şu anda çocuk var şu yani anda? böyle şu an 12 çocuk 12 başladı. çocuk. Belki seneye 12 yerine 24 olacak. Umarım. Yani büyütmek için şu anda yani cevap veriyorum size ne yapmak düşünüyorsunuz? Acaba böyle bir vakıf, bir dernek gibi bir şey değil mi? Düşünüyoruz Öyle onu da. olması gerekiyor Evet, bu iş. evet, Tabii, bir o da- dernek. Evet. Burada Ahmet için. sevgisiz büyüyen, kimsesiz büyüyen Evet. çocukları değiştirip dönüştürmek aslında hedef. Evet, evet. Müthiş bir şey oluyor. Ben Ahmet varken böyle bir dilekte bulunmuştum. Gerçekten mi? Evet. Nasıl? Çok dua ettim. Allah'ım dedim, bana bir görev verir misin? Bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Bir misyon edinmek istiyorum. Bu dünyadan göçüp gitmeden önce
bu dünyaya bir imza bırakmak istiyorum diye böyle bir dilekte bulunmuştum. Ama benim amacım ben müzisyenim, cellistim. Evet. 2 tane konservatuar bitirdim. Hani sanat adına tekrar hani Ahmet işte büyüdü artık, ben kendi mesleğime devam edebilirim. İşte o açıdan ünlü olabilirim, bir imza, hani kesinlikle böyle olacağını tahmin etmiyordum, bilmiyordum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun. Teşekkür Yanlış ederiz. bir şey Teşekkür söylediysem özür diliyorum. Bilmiyorum ne konuştuğumu çünkü. Bazen duygular o kadar öne geçiyor ki sadece ilk günden beri bizi izleyen herkes gibi yanınızdayız. Sonuna kadar da yanınızdayız. Böyle bir vakıf dernek Teşekkürler. olduğunda ne lazımsa hepimiz buradayız. sağ olun. Ve eminim o mektupları yazan milyonlar da sizinle. Evet, Ahmet bize değişik bir miras bıraktı. Çok erken bir veda. Değişik oldu. İnşallah Evet. geleceğimizin çocukları için işte Evet. faydası olsun. Biz bunun peşindeyiz. Başka bir şey istemiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Biz Unutmamak teşekkür ederiz. için ve tekrarını yaşamamak için kütüphanemizde olması gerektiğini düşündüğüm bir yaz eşlikçisi kitap aslında elimdeki. Büyük bir yaz, bitmeyecek, dinmeyecek bir yaz. Ama kıymete dönüştürülmeye niyet edilmiş bir yaz. O yüzden gelene, gidene teşekkür ederek bitireceğiz Teşekkürler. galiba. Teşekkür Çok ederiz. Sağ ol. teşekkürler, sağ olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.